50. yılı kutlanacak Kıbrıs Barış Harekatı'na nasıl gelindi? Bölüm 1. Kıbrıs Adası'nın tarihi ve arkeolojik bulguları tarafsız ve iyi değerlendirildiğinde ortaya çıkan gerçek şudur: Kıbrıs Adası hiçbir dönemde bir Yunan adası olmamış ve Yunanlar tarafından yönetilmemiştir. Son dönemde adada yapılan araştırmalarda milattan önceki dönemlere ait birçok Türk kurganı ve yazıtlar bulunmuştur. Ada, Türkler tarafından Katolik Venedik Cumhuriyeti'nden 1571 tarihinde alınmıştır. Adada o tarihlere kadar Türklerin 5 ayrı grup altında yaşadıklarını da biliyoruz. Bunlar, Haçlı Krallıklar döneminde adaya gelenler, Lüzinyan döneminin başından beri mevcut olan Türk ticaret kolonisi, Karamanlı askerler, Türk esirleri ve Türkopoller. Bu gruplar Osmanlı Devlet Arşivinde de yer almaktadır. Sonuç olarak fethedilişinden önce adada çoğunlukla Katolik Hristiyanlar ve Müslüman Türkler bulunmaktaydı. Venedik hakimiyet döneminde azınlık Ortodoks Hristiyanlar ve Müslüman Türkler bir hayli katliama uğramıştır. Baskıyla Hristiyan olan bazı Türklerin ada ahalisiyle karışmış olması sonucunda ana dili Türkçe olan bir küçük topluluk oluşmuştur. Poli mezarlığında bulunan balbal şeklindeki mezar taşları da bunu bir yerde tasdikler. Zaman içinde karışmalarla bir Kıbrıs halkı oluşmuştur. Kıbrıs, Türklere geçtikten sonra azınlık Ortodoks tebaanın müracaatları ile imparatorluğun Katolik nüfusun adayı terk etmesi için bir politika izlendiği de bir gerçektir. Özetle Kıbrıs adası bir Yunan adası olmamıştır. Tarih ve arkeoloji bilimini çarpıtmak ve dünya kamuoyunu aldatmak gerçekleri bir yere kadar gizleyebilir. 1571 tarihinden 1878'e kadar Türk toprağı olarak kalan Kıbrıs'ta Osmanlı İmparatorluğu'nun en kötü dönemlerinde adanın İngiltere'ye kiralanması sonucunda ilk defa Yunan nüfus oluşmuştur. Biz Türklerin geleneksel bir tavrı vardır. Topraklarımızı kaybedince büyük oranda orayı terk edip ana vatana kavuşmak isteriz. 1878'den itibaren bunu görmekteyiz. Ada, farklı diller konuşan, farklı kültür ve dine mensup insanlar nedeniyle hiçbir zaman bir Kıbrıs ulusunu oluşturmamıştır. Mart 1963 tarihinde Cumhurbaşkanı Makaryos, bağımsızlık anlaşmaları bir devlet yarattı ancak bir ulus yaratmadı demiştir. The Greek Cyprus Mail, 28 Mart 1963. Dolayısıyla adada salt Yunan ulusunun olmadığını bizzat kendileri söylemiştir. 1821 tarihinde Yunanistan Türklerden bağımsızlığını kazandığında çökmekte olan imparatorluğun topraklarında megalidea algısı ile milliyetçilik duyguları üst seviyeye çıkmış, 1914 yılı ve sonrası Küçük Asya felaketine kadarki nüfus kaydırması Kıbrıs adasında da oluşmuştur. Kıbrıs adasında 1821'den önce barış içinde yaşayan topluluğun huzuru, adanın 1923'te İngiltere'ye Lozan Anlaşması ile geçmesi sonrası ilk olarak Rum toplumunun İngiltere'ye baş kaldırması ile bozulmuştur. 1955 tarihinde doruk noktası oluştu ve adanın Yunanistan'la birleşmesi anlamındaki Enosis ilan edildi. İngiltere yönetimine karşı tetiş hareketleri başladı. Amaç önce İngiltere'den kurtulmaktı. Sonunda 1960 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. İngiliz yönetiminden kurtulan Kıbrıs Rumları Yunanistan'ın açık desteğiyle Türkleri de adadan soyutlamak için EOK örgütünü kurdular. 1963'te Makaryos'un anayasada eşit haklar verilmiş olan Türk toplumunu yeniden azınlık statüsüne sokmak için bazı düzenlemeler getirme isteği İngiltere ve Türkiye tarafından reddedildi. Bu tarihten sonra Makaryos iki büyük hata yaptı. Birincisi,
Türklerin adadan çıkartılması ve yıldırılması için uyguladığı Akvitas planını EOKA örgütünün işleme koyması, İkincisi ise Makaryos'un o dönemde 3. Dünya devletlerinin liderliğine oynaması ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yakınlaşması, hatta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne adada üsler verilmesi gibi konuların gündeme gelmesidir. Birincisinden Türkiye, ikincisinden de Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve dolayısıyla yine Türkiye rahatsız olmuştur. Adadaki Rum ve EOK'nın Türklere karşı hareketleriyle 1963, 64 ve 67 tarihlerindeki Tetiş hareketleri Türkiye'nin siyasi ve kısıtlı askeri hareketlerle önlenmişse de Yunanistan junta yönetiminin 15 Temmuz'da darbe yapması sonun başlangıcı olmuştur. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin de istediği bir durumdu. O zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği amacına ulaşamayacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi çıkarı kendine göre bir hak sayılabilir. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin darbe ile Yunanistan'a ilhak olma hareketi ve Londra Anlaşması'nın 5. maddesinin ayaklar altına alınması Türkiye'nin kabul edeceği bir durum değildi. Makaryos aslında Enosis taraftarıydı. Ancak iyi bir zemin kolluyordu. Junta'nın bunu göremeden, Türkiye'nin de müdahalede bulunacağını hiç düşünmeden, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yerde isteğiyle Makaryos'u saf dışı etmek için darbe yapması, Türkiye'nin müdahalesine neden olmuştur. 15 Temmuz'da Nikos Samson'un darbe yaparak iktidara gelmesi ve Yunanistan'a ilhak etme beyanları sonunda Türkiye diplomatik yolu öncelik olarak almıştır. Darbe Yunanistan destekli olduğundan İngiltere ile müdahale işleminin başlatılması görüşmeleri yapmıştır. İngiltere'nin olumsuz tavrı sonucunda müdahale düşüncemize karşı Amerika Birleşik Devletleri devreye girmiş, fakat Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin garantör ülke olmaması nedeniyle uyarılarına kulak asmayarak Kıbrıs Devleti'nin kuruluş anlaşması maddesini yürürlüğe koymuştur. Darbe olduğunda Rumlar bir iç savaşa girmişlerdir. Barış Harekatı adını verdiğimiz bu askeri harekat aslında Rumlar için de bir şanstı. Çünkü anayasal düzen 1960'taki duruma getirilecek ve Türklerle Rumlar eşit şartlarda yeniden yaşamaya devam edecekler, iç savaş bitecekti. Yunanistan bu şansı kaybetti. Başbakan Bülent Ecevit'in "Biz Kıbrıs'a barış için gidiyoruz, sadece Türkler için değil, Rumlar için de geliyoruz" mealindeki sözleri aslında iki toplumlu bir devlet altında yaşama şansıydı. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ve 2023 yılına kadar uzlaşılmayan bir anlayışın getirdiği tek nokta artık iki ayrı egemen devletin Birleşmiş Milletler içinde yer almasıdır. Gelecek ay Kıbrıs Barış Harekatı'nın deniz safhasını ve TCG Kocatepe olayını anlatacağım. Her zaman yazdığım gibi, Türkiye güçlü olursa bölgesinde barış korunur. Deniz hak ve menfaatlerimizi sonuna kadar savunacağız. Mavi vatan misak-ı millimizdir. Özhan Bakkalbaşıoğlu